Şu anda Samanyolu'nun yukarıdan fotoğrafının çekilmesi mümkün değildir. Bunun nedeni galaktik merkezden yaklaşık 26.000 ışık yılı uzaklıkta galaktik diskin içinde olmamızdır. Bu kendi evinizin içindeyken dışarıdan bir fotoğrafını çekmeye çalışmak gibidir. Dolayısıyla gördüklerimiz sahip olduğumuz bilgileriyle hazırlanmış görsellerdir. Samanyolu 12.000 ışık yılı çapında ve yaklaşık 120.000 ışık yılı genişliğinde bir disktir. Bilim insanları galaksimizin kütlesinin %90'ının ona gizemli bir hale veren karanlık maddeden oluştuğuna inanıyor. Bu çıplak gözle veya teleskopla görebildiğimiz ışıklı maddenin tamamının Samanyolu'nun kütlesinin %10'undan daha azını oluşturduğu anlamına gelir. Galaksinin halesi aklımıza ilk gelen melek halesi gibi değildir. Hale aslında görünmezdir. Ancak varlığı Samanyolu'nun bu görünmez kütle olmadan nasıl görüneceğine ve galaksimizin diskindeki yıldızların merkez yörüngesinde ne kadar hızlı döndüğüne dair simülasyonlar çalıştırılarak kanıtlanmıştır. IC 1101 olarak adlandırılan bildiğimiz en büyük gökada 100 trilyondan fazla yıldıza sahiptir ve diğer büyük gökadalarda 1 trilyon kadar yıldız olabilir. Büyük Magellan bulutu gibi cüce gökadalar yaklaşık 10 milyar yıldıza sahiptir. Samanyolu toplamda 100 ila 400 milyar arasında yıldıza sahiptir. Ama gece gökyüzüne baktığınızda dünyanın herhangi bir noktasında görebileceğiniz en fazla yıldız sayısı yaklaşık 2500'dür. Bununla birlikte bu sayı sabit değildir. Çünkü Samanyolu süpernovalar yoluyla sürekli olarak yıldız kaybeder ve yılda yaklaşık 7 yeni yıldız üretir. Çoğu büyük galaksinin merkezinde süperkütleli bir kara delik bulunur ve bu durum bizim galaksimizde de böyledir. Galaksimizin merkezinde 22,5 milyon kilometre çapında olan Yay A isimli kara delik bulunur. Samanyolu ne kadar büyük olursa olsun daha da büyük bir galaktik yapının parçasıdır. En yakın komşularımız arasında büyük ve küçük Magellan bulutları ile Samanyolu'na en yakın sarmal gökada olan Andromeda gökadası yer alır. Diğer 50 galaksiyle birlikte Samanyolu ve yakın çevresi yerel grup olarak bilinen bir küme oluşturur. Daha ileride Samanyolu'nun Başak üst kümesi olarak bilinen daha büyük bir gökada grubunun bir parçası olduğu bilinir. Üst kümeler yüz milyonlarca ışık yılı çapında ölçülen büyük ölçeklerdeki gökada gruplarıdır. Başak üst kümesi söz konusu olduğunda en az 100 gökada grubu ve kümesi 110 milyon ışık yılı çapında devasa bir kütle içinde yer almaktadır. Ve 2014 yılında yapılan bir araştırma Başak üst kümesinin büyük çekici merkezli Laniakea adlı daha büyük bir üst kümenin yalnızca bir bölümü olduğunu gösteriyor. Gökbilimciler şu anda komşumuz olan Andromeda galaksisine doğru yaklaşık 400.000 km/saat hızla ilerlediğimizi biliyorlar. Yaklaşık 4 milyar yıl içinde çarpışma gerçekleştiğinde çoğu araştırma daha büyük Andromeda galaksisinin bizimkini yutacağını ve hayatta kalacağını öne sürüyor. Ancak yakın tarihli bir çalışmada gökbilimciler Andromeda'yı yeniden tarttı ve bunun kabaca 800 milyar güneşe eşdeğer olduğunu ve Samanyolu'nun kütlesiyle yaklaşık olarak eşit olduğunu buldular. Bu durum gelecekteki çarpışmada hangi galaksinin daha az hasar alacağını tartışmaya açık bırakmaktadır. Galaksimizde yıldızların arasında çoğunlukla boş uzayda dönen bir grup kirli yağ mevcuttur. Alifatik karbon bileşikleri olarak bilinen yağlı organik moleküller belirli yıldız türlerinde üretilir ve daha sonra yıldızlar arası uzaya sızar. Yakın zamanda yapılan bir araştırma bu yağ benzeri maddelerin Samanyolu'nun yıldızlar arası karbonunun 1/4 ile yarısı arasında bir paya sahip olabileceğini buldu. Araştırmacılara göre bulgular tuhaf olsa da karbon canlıların temel yapı taşı olduğundan onu galakside bol miktarda bulmak diğer yıldız sistemlerinin yaşamı barındırdığını düşündürebilir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.